Hiç düşündün mü? İskandinav mitolojisine ilgin var. Tanrıları dizilerde ve filmlerde gördün. Bilgin ise seyrettiklerin kadar. Ama daha fazlasını merak ediyorsun ve nereden başlayacağını da bilmiyorsun. O zaman doğru yerdesin. 2 videoluk bu serinin sonunda İskandinav mitolojisinin hikayesini ortamlarda anlatacak kadar öğrenmiş olacaksın. Odin öyle bilgelik delisiydi ki daha çok şey öğrenmek için gözünden vazgeçti. Thor elindeki çekiciyle gökleri çatır çatır gürletti. Loki mi? O da olayların kışkırtıcısıydı. Kaos'un ta kendisi. Fakat bu videoda sadece Odin, Thor ya da Loki değil, onların nasıl doğduğunu, hangi dünyalarda yaşadıklarını ve neden tanrıların bile ölümsüz olmadıklarını göreceksin. O zaman bu ilk bölümde seni kadim zamanların en başına götüreyim. Sen de her şeyin nasıl başladığını öğrenmeden önce abone olmayı sakın unutma. Yaratılış ve 9 dünyanın düzeni. Başlangıçta hiçbir şey yoktu. Sadece uçsuz bucaksız bir boşluk vardı. Ginnungagap. Kuzeyde buzların ve sisin ülkesi Niflheim, güneyde ise ateşin ülkesi Muspelheim bulunuyordu. Soğuk ile sıcak bu boşlukta çarpıştı ve ilk dev Ymir doğdu. Yanında beliren dev inek Othumla'nın sütüyle beslendi. Othumla buzları yaladığında ise ilk tanrı Buri ortaya çıktı. Buri'nin soyundan gelen Odin'in Vili ve büyüdü ve Ymir'i öldürdü. Onun etinden toprak, kanından denizler, kemiklerinden dağlar, kafatasından gökyüzü, saçlarından ormanlar, beyninden bulutlar yapıldı. Böylece evren kuruldu ve 9 ayrı dünyaya bölündü. Evrenin merkezinde dalları göğe uzanan, kökleri yer altına inen kutsal ağaç Yggdrasil yükseldi. Bir kökü tanrıların yurduna, bir kökü devlerin diyarına, bir kökü de ölülerin ülkesine uzanıyordu. Köklerini Nidhögr adlı bir ejderha kemiriyordu. Dallarının tepesinde adı bilinmeyen bir kartal oturuyordu. Kartalın gözleri arasında ise küçücük bir şahin olan Vedrfölnir vardı. Yukarı ile aşağı arasında gidip gelen Rathatos kadındaki sincap, kartalla ejderha arasında sürekli haber taşıyordu. En yukarıda tanrıların yurdu Asgard bulunuyordu. Burada Odin, Thor, Frigg, Baldur ve diğer Asir tanrıları yaşıyordu. Asgard'ı diğer diyarlara bağlayan, gökyüzünü kaplayan gökkuşağı köprüsü Bifrost vardı. Asgard'ın altında insanların dünyası Midgard yer alırdı. Odin ve kardeşleri sahilde buldukları 2 ağaç kütüğünden ilk insanları yaratmıştı. Ask ve Embla. Onlara nefes, akıl ve duyular verdiler. Böylece insanlık başlamış oldu. Ama Midgard güvenli değildi. Denizlerin dibinde bütün dünyayı kuşatan dev yılan Jörmungandr dolaşıyordu. Doğuda devlerin ülkesi Jotunheim, kuzeyde buz diyarı Niflheim, güneyde ateş diyarı Muspelheim vardı. Muspelheim'in efendisi ateş devi Surtur, elindeki kılıcıyla gökyüzünü yarabilecek güçteydi. Yer altında ise ölülerin krallığı Helheim bulunuyordu. Doğanın, bereketin ve büyünün tanrılarının yurdu Vanaheim da bu düzenin bir parçasıydı. Deniz tanrısı Njord ile çocukları Freyja ve Freyr burada doğmuş, sonra Asir ve Vanir savaşı sonunda Asgard'a geçmişlerdi. Ayrıca ışık elflerinin diyarı Alfheim ve cücelerin yurdu Svartalfheim 9 dünyanın geri kalanını tamamlıyordu. Her diyarın kendine özgü gücü ve tehlikesi vardı. Ama hepsi aynı ağacın dalları ve kökleriyle birbirine bağlıydı. İskandinav mitolojisinde hiçbir dünya tek başına var olmamıştı. Hepsi ortak bir kader paylaşıyordu. Böylece 9 dünya yerini bulmuştu. Ama bu dünyaların düzenini asıl şekillendiren tanrılardı. Onlar da tek bir soy değildi. Sahneye 2 farklı tanrı topluluğu çıkmıştı. Asirler ve Vanirler. Fakat bu 2 soyun karşısında dünyanın en eski ve en vahşi çocukları olan devler bekliyordu. Tanrılar ve devler. 2 soyun hikayesi. İskandinav mitolojisinde sahneye 2 büyük tanrı soyu çıkmıştı. Asir ve Vanir. Asir Asgard'da yaşıyor, savaşın ve düzenin tanrılarını barındırıyordu. Odin, Thor, Baldur, Tyr, Heimdall hepsi Asir soyundan gelmişti. Onların dünyası güç, iktidar ve kederle örülmüştü. Ama tek soy onlar değildi. Bereketin, doğanın ve büyünün tanrıları olan Vanir soyu da vardı. Vanir'in yurdu Vanaheim'dı. Denizlerin efendisi Njord, aşk ve büyünün tanrıçası Freyja, barış ve bereketin tanrısı Freyr hep Vanir soyunun çocuklarıydı. Asirlerin kökeni ilk tanrı Buri'ye dayanırken Vanirlerin kökeni tek bir ataya bağlanmazdı. Onlar daha çok doğanın kendisinden türemiş kabul edilirlerdi. Mesela denizlerin dalgasından, toprağın bereketinden ve büyünün gizeminden gibi. Bu yüzden Vanir tanrıları başından beri doğanın güçleriyle özdeşleştirilmişti. Bir zamanlar Asil ile Vanir arasında büyük bir savaş yaşanmıştı. Bu savaş o kadar yıkıcı olmuştu ki 2 taraf da birbirini tüketme noktasına gelmişti.
Çatışmanın sebebi büyüdü. Vanir'in Seydir denen büyüsüne Asir güvenmemişti. Sonunda barış yapılmış, tanrılar birbirine rehin vermişti. Böylece Freya, Freyr ve Njord Asgard'a geçmiş, karşılığında Asir'den Honir ve bilge Mimir Vanir'e gönderilmişti. Hatta Mimir'in başı daha sonra kesilmiş ve bilgeliği Asgard'a geri getirilmişti. İşte bu olay iki soyun kaderini birbirine bağlamıştı. Ama tanrıların dünyası bundan ibaret değildi. Onların karşısında ezeli düşmanları vardı, devler. Devler İskandinav mitolojisinin en eski ve en korkutucu varlıklarıydı. Çünkü ilk dev Ymir'in bedeninden bütün evren kurulmuştu. Tanrılar düşmanlarının bedeninden dünyayı şekillendirmişti. Bu yüzden tanrılar ile devler arasındaki kavga sadece bir güç mücadelesi değil, yaratılıştan gelen köklü bir hesaplaşmaydı. Devler kaba kuvvetleriyle ünlüydü, çoğu düşünmeden hareket eder, tanrıların oyununa gelirdi. Ama bazı devler kurnazdı. Thor'un çekici, Mjolnir'in çalınması ya da dev Thiazi'nin gençlik elmalarını koruyan tanrıça Idun'u kaçırması, devlerin tanrılara nasıl meydan okuduğunu gösteren en çarpıcı örneklerdi. Yine de devler yalnızca düşman değil, aynı zamanda tanrıların akrabasıydı. Çünkü birçok tanrının annesi ya da eşi dev soyundan gelmişti. Odin'in annesi Besla bir devdi. Thor'un annesi Jord yine bir dev soyundan geliyordu. Loki'nin kendisi bile aslında bir devin oğluydu. Deniz tanrısı Njord'un dağların kızı Skadi ile evliliği tanrı dev akrabalığının en bilinen örneklerinden biriydi. Yani tanrılarla devler arasında kesin bir sınır çizmek hiçbir zaman kolay olmamıştı. Kimi zaman savaşmışlar, kimi zaman evliliklerle birbirlerine bağlanmışlardı. Ama kaderin sonunda Ragnarök geldiğinde tanrıların karşısına dikilen en büyük orduyu yine devler çıkaracaktı. Ateş devi Surtur'un önderliğinde yürüyen bu ordu dünyanın sonunu getirecekti. İşte bitmeyen bu kavganın ortasında Asir'in başında duran tek bir isim vardı. Bilgeliğin peşinde gözünü bile feda etmekten kaçınmayan savaşın ve bilgeliğin tanrısı Odin. Bilgelik ve savaşın efendisi Odin. Odin'i tanımadan İskandinav mitolojisini anlamak mümkün değildi. Çünkü o tanrıların kralıydı ama kökleri çok daha derine uzanıyordu. Babası ilk tanrılardan olan Buri'nin oğlu Bor, annesi ise dev kızı olan Bestlay. Yani Odin'in damarlarında tanrıların düzeniyle devlerin kaotik gücü aynı anda akıyordu. Kardeşleri Vili ve Ve ile birlikte ilk dev Ymir'i öldürmüş, onun bedeninden dünyayı kurmuşlardı. Bu yüzden Odin'in kudreti hem tanrılardan hem de devlerden mirastı. Onu diğerlerinden farklı kılan da işte bu çift kökeniydi. Düzenin efendisi ama kaosun da torunu. Fakat Odin sıradan bir taht sevdalısı değildi. Onun gerçek tutkusu bilgiydi. O kadar bilgelik delisiydi ki sırf daha çok şey öğrenmek için gözünden vazgeçti. Tek bir yudum bilgelik suyuna ulaşmak için kendi gözünü Mimir'in kuyusuna bıraktı ve sonsuza dek bu bedeli ödedi. Ama sadece gözünü değil, bedeni de feda etmişti. Efsaneye göre 9 gün boyunca kendini Yggdrasil ağacına astı, acıya katlandı ve sonunda rünlerin yani büyülerin sırrını öğrendi. Hatta şiirin baldıranını da devlerin elinden kurnazca çalarak bilgeliğin gücünü kendine kattı. Odin bilgeliğin tanrısıydı ama aynı zamanda savaşın da efendisiydi. Savaş alanında kim ölecek, kim yaşayacak çoğu zaman onun seçimine bağlıydı. Ölen savaşçıların en cesurları Valkiriler tarafından seçilip Asgard'a götürülürdü. Orada kalkanlarla kaplı duvarları ve mızraklarla yükselen tavanlarıyla ünlü Valhalla'da Odin'in ordusuna katılırlardı. Gün boyu dövüşür, akşam sofrada buluşur, ertesi gün yaraları iyileşmiş halde tekrar savaşmaya başlarlardı. Bu sonsuz döngü Ragnarök için bir hazırlıktı. Çünkü Odin, Tanrıların son savaşında yanında çarpışacak ölümsüz bir ordu kuruyordu. Ama Odin'in karanlık bir tarafı da vardı. Bilgeliğe ulaşmak için kendini kurban etmekten çekinmez, hatta insanları ve tanrıları kendi amaçları için yönlendirirdi. Onu halktan uzaklaştıran da buydu. Sıradan insanlar için fazla korkutucu, fazla karanlık bir figürdü. Onun yanında her zaman kuzgunları Hugin ve Munin vardı. Onlar dünyayı dolaşır, akşam olduğunda gördüklerini Odin'e fısıldarlardı. Bir de 8 bacaklı adı Sleipnir vardı. Bu olağanüstü at sayesinde Odin dünyalar arasında yolculuk yapabiliyordu. Odin bilgelik uğruna gözünü kaybetmişti ama yine de daha fazlasını öğrenmeye açtı. Gücü çok büyüktü. Fakat bu güç onu tatmin etmedi. Hep daha fazlasını aradı. Ve en önemlisi halkın sevgisini hiç kazanamadı. Odin yalnızca kralların ve savaşçıların tanrısıydı. Bu yüzden tanrıların kralı olmasına rağmen aynı zamanda yalnız bir tanrıydı. Ama yalnız yürümüyordu. Yanında her daim onun karısı Asgard'ın kraliçesi vardı, Frigg. Kaderi gören ama susan bu tanrıça birazdan anlatacağımız gibi Odin'in en gizemli tamamlayıcısıydı. Asgard'ın kraliçesi Frigg. İskandinav mitolojisinde tanrıların kraliçesi vardı, Frigg. O Asir soyuna bağlıydı, annesi dev kızı Fjorgyn'di.
Bu yüzden damarlarında hem tanrıların düzeni hem de devlerin vahşi kanı akıyordu. Asgard'ın kraliçesi ve Odin'in eşi olarak en güçlü kadın figürüydü. Ama gücü yalnızca kraliçelikten gelmiyordu. Frigg, anneliğin, evliliğin, evin ve koruyuculuğun tanrıçasıydı. Onun sarayı Fensalir, yani bataklık salonlarıydı. Kadınların duaları burada ona ulaşırdı. Bu yüzden sıradan insanlar için Frigg, evin bereketini ve huzurunu temsil eden bir koruyucuydu. Güne yirme, ev işleri ve annelikle ilgili tüm gelenekler onun adıyla kutsanırdı. Frigg'in en büyük sırrı ise geleceği görebilmesiydi. Ama kaderi bilse de asla söylemezdi. Sessizdi, bilgeliği içe dönüktü. Bu yüzden Asgard'da hem bilge hem de gizemli bir figür olarak saygı görmüştü. Onun en sevdiği oğlu ışığın ve saflığın tanrısı Baldur'du. Bir gün Baldur'un ölümüne dair rüyalar gördü. Ve annelik içgüdüsüyle bütün dünyayı dolaştı. Taşlardan ateşe, sudan bitkilere, hayvanlardan metallere kadar her şeyden söz aldı. Hepsi Baldur'a zarar vermeyecekti. Ama küçücük bir ayrıntıyı gözden kaçırdı. Zararsız görülen bir bitkiyi, ökse otunu. İşte bu ihmal tanrıların en sevilenini ölüme götüren boşluk oldu. Frigg kaderi görmüş ama değiştirememişti. Koruyucu anne olmak istemiş ama oğlunu koruyamamıştı. Ve Baldur'un ölümü sadece bir annenin kalbini değil, bütün Asgard'ı karanlığa sürüklemişti. Frigg'in anneliği yalnızca Baldur'la sınırlı da değildi. Kör oğlu Hodur, intikamcı Vali ve sessiz güç Vidar da onun çocuklarıydı. Yani Frigg, kaderin en acı oyunlarını çocukların üzerinden yaşamıştı. Evliliği de huzurlu değildi. Odin'in başka kadınlarla ilişkileri yüzünden kıskançlık ve öfke duymuştu. Ama Frigg yalnızca kıskanç bir eş değildi. Asgard'daki politik dengelerde de söz sahibi olmuş, sessizliğiyle çoğu zaman gölgelerden yön vermişti. Üstelik Odin'in kuzgunlarına karşı kendi elçileri olan merhamet ve koruma ruhlarını kullanmıştı. Bu da ikilinin evliliklerinin yalnızca aşk değil, aynı zamanda güç dengesi üzerine kurulu olduğunu da gösteriyor. Ve onun adı yüzyıllar boyunca yaşadı. İngilizce'de Friday, Almanca'da Freitag ve diğer kuzey dillerindeki karşılıklar aslında Frigg'in adından geldi. Böylece mirası modern dünyanın takvimine bile kazındı. Frigg sessizliğiyle tanrıların kaderini şekillendiren bir tanrıçaydı. Kaderi bilmek bazen hiçbir şey değiştirmiyordu. Ve işte Frigg'in trajedisi de tam da buydu. Fakat Asgard'ın öyküsü yalnızca göğün kraliçesiyle sınırlı değildi. Onun karşısında toprağın sessiz ama güçlü yüzü vardı. Jord. Toprağın tanrıçası Jord. İskandinav mitolojisinde göklerin efendisi Odin'di ama yeryüzünün gerçek sahibi toprağın tanrıçası Jord'tu. Adı yer anlamına gelirdi. Dağların sessizliği, ovaların bereketi, toprağın sabrı hep onunla anılırdı. Efsanelere göre dünya ilk dev Ymir'in bedeninden kurulmuştu. Etinden toprak, kanından denizler, kemiklerinden dağlar, kafatasından gök kubbe yapılmıştı. Bu yüzden Jord sıradan bir tanrıça değildi. Ymir'in soyundan gelen Jotun ailesinin bir üyesi, toprağın bizzat kişileşmiş haliydi. O tanrılarla devlerin aynı kökten geldiğini hatırlatan canlı bir köprüydü. Yukarıda düzeni kuran tanrılar vardı, aşağıda ise Jord'un sessiz ama vazgeçilmez gücü yatardı. Jord'un iki yüzü vardı. Biri bereket, tohumun çatlaması, yağmurla işen toprak, hasat zamanı yükselen başaklar gibi. Diğeri ise dayanıklılık ve öfke. Yerin sarsılması, dağların yıkılmazlığı, toprağın kabarıp her şeyi yutacak gibi oluşu. O hem yaşatan hem de gerektiğinde hatırlatan bir güçtü. Toprak benim, sınırı ben çizerim derdi. Ama Jord'un bir de sessiz trajedisi vardı. Toprak olmadan hiçbir hayat mümkün değildi ama destanlarda onun adı nadiren anılırdı. Sahnenin ışıkları çoğu kez göklere çevrilmişti, en vazgeçilmez güç en sessiz biçimde unutulmuştu. Yine de insanlar tarlayı sürerken, hasadı toplarken her adımda Jord'un omuzlarında yürüdüklerini bilirdi. Çünkü o mitlerin en gürültücü kahramanı değil ama en kalıcı nefesi ve en güçlü bağlardan biriydi. Toprakla göğü, devlerle tanrıları birbirine bağlayan anneydi. O göklerin gürleyen koruyucusu Thor'u doğurmuştu. Halkın koruyucusu, gücün tanrısı Thor. Odin kralların ve savaşçıların tanrısıydı ama halkın kalbinde başka bir tanrı vardı. Toprağın tanrıçası Jord'dan olan oğlu Thor. Thor yalnızca gökleri çatırdatan bir savaşçı değil, köylülerin ve çiftçilerin de koruyucusuydu. Onun adı anıldığında insanlar tarlalarının, evliliklerinin ve evlerinin güvende olduğuna inanırdı. Elinde ünlü çekici Mjolnir vardı. Bir fırtına koptuğunda insanlar gökte Thor'un çekicini savurduğunu düşünürdü. Ama Mjolnir yalnızca savaş için değildi. Düğünlerde çiftlerin üzerine kaldırılır, evlilikler onun bereketiyle kutsanırdı. Thor, halk için hem savaşın gücü hem de günlük yaşamın güvencesiydi.
Yanında ayrıca Meggincjord adında bir kuvvet kemeri vardı. Onu taktığında gücü ikiye katlanırdı. Bir de çekici tutabilmesi için demirden yapılmış özel eldivenleri. Bu simgeler onun saf gücünün kaynaklarıydı. Ama Thor'un da sıkıntıları vardı. O bilgeliğin değil, saf gücün tanrısıydı. Odin'in bilgeliği ve Loki'nin kurnazlığı yanında Thor çoğu zaman düşünmeden hareket ederdi. Kas gücüyle her şeyi çözmeye çalışır, bu yüzden de kolayca tuzaklara düşerdi. Bir keresinde devler onun çekici milyonları çaldı. Çekici olmadan Thor'un hiçbir gücü kalmamıştı. Onu geri almak için tek çare kadın kılığına girip devlerin düğününe gitmekti. Düşünsene, gökleri gürleten en güçlü tanrı gelinlik içinde gizlice düğüne katılıyordu. Elbette sonunda Thor çekicini geri aldı ve devleri yendi. Başka bir hikayede ise devlerin denizinde oltasını atıp dünya yılanı Jörmungandr'ı yakalamıştı. Yılanı neredeyse yukarı çekiyordu ki denizleri sarsan bu düellonun sonu Ragnarök'e kaldı. Thor'un sonu da kaçınılmazdı. Ragnarök geldiğinde dünya yılanı Jörmungandr'ı öldürecekti ama kendisi de onun zehrinden ölecekti. Yine de Thor'un mirası tamamen yok olmayacaktı. Oğulları Magni ve Modi hayatta kalacak, Mjölnir'i devralarak babalarının yolunu sürdürecekti. Thor halkın en çok sevdiği, güvendiği tanrıydı. Ama sonunda o bile ölümün gücünden kurtulamayacaktı. O saf gücüyle halkı korumuştu. Ama Asgard'ın kaderini yalnızca güç değil, kurnazlık da şekillendiriyordu. İşte o kurnazlığın adı Loki'ydi. Kaosun ve ihanetin tanrısı Loki. Şimdi sıra geldi en tehlikeli tanrı olan Loki'ye. Ama aslında Loki tam anlamıyla bir tanrı bile değildi. Babası Farbauti, annesi de Laufey ya da diğer adıyla Naal'dı. Yani o Jotun soyundan gelen bir dev ailesinin çocuğuydu. Bu yüzden tanrıların arasında hiçbir zaman tam olarak kabul görmedi. Hep arada kalmıştı. Ne tanrı ne de tam dev. Loki'nin Thor gibi kas gücü yoktu. Odin gibi bilge de değildi. Onun tek silahı aklı ve diliydi. Bu zeka çoğu zaman tanrıların işine yaramış ama en az o kadar da felakete yol açmıştı. Asgard'ın surlarını yapan devi oyuna getirip ödül olarak deve verilecek olan aşk, büyü ve ölüm tanrısı Freya'yı, güneşi ve ayı kurtaran da oydu. Tanrıça Idun'u kandırıp gençlik elmalarını devlere kaptıranlar. Loki'nin yolu hep aynıydı. Önce felaketi çıkarmış, sonra çözmek zorunda kalmıştı. İşte bu yüzden ona ne tam dost ne de tam düşman denilmişti. Ama Loki'nin kurnazlığının en tehlikeli tarafı ihaneti olmuştu. En dramatik hikayelerden biri ışığın ve saflığın tanrısı Baldur'la ilgiliydi. Baldur ölümsüz sanılıyordu çünkü annesi Frigg dünyadaki her şeyden oğluna zarar vermemesi için söz almıştı. Ama küçücük bir şeyi zararsız görülen ökse otunu unutmuştu. Loki bunu öğrenmiş ve şeytanca bir plan kurmuştu. Baldur'un kör kardeşi Hödur'un eline ucu sivriltilmiş bir ökse otu dalı vermiş, yönünü Baldur'a çevirmiş ve onu fırlattırmıştı. Baldur bir anda yere yığılmış ve ölmüştü. Tanrıların en sevileni, en masumunu tek bir hileyle yok eden Loki olmuştu. Loki'nin kötülüğü yalnızca oyunlarla sınırlı değildi. Çocukları bile korku saçmıştı. Devasa kurt Fenrir, dünya yılanı Jörmungandr ve yeraltının kraliçesi Hel. Bu üçü Ragnarök geldiğinde tanrıların sonunu getirecek canavarlar olacaktı. Loki'nin başka çocukları da vardı. Şekil değiştirip kısrağa dönüştüğünde baştan çıkardığı dev ustanın 8 bacaklı atı, Svadilfradin'den doğurduğu 8 bacaklı at Sleipnir, Odin'in en sadık bineği olmuştu. Ayrıca Asgard'da büyüyen oğulları Narvi ve Vali, ki sonraki zamanlarda Odin'in de Vali adında bir oğlu olmuştu, Baldur'un ölümünden sonra Loki'ye ceza vermek için kullanılmıştı. Baldur'un ölümüyle tanrıların sabrı taşmış, Loki yakalanmış ve cezalandırılmıştı. Öldürülen oğlu Narvi'nin bağırsaklarıyla bir kayaya bağlanmış, üzerine zehir damlatan bir yılan yerleştirilmişti. Diğer oğlu Vali ise kardeşini parçalamıştı. Eşi Sigin'in elinde bir kase ile zehir toplamaya çalışmıştı. Ama kase dolup da zehir Loki'nin yüzüne damladığında acıyla kıvranmış ve bütün dünya sarsılmıştı. O günden sonra Ragnarök'a kadar Loki zincirlenmiş halde kalmıştı. Ama bu sonsuza dek süren bir hapis olmamıştı. Ragnarök günü geldiğinde Loki zincirlerini kırmış, kendi çocuklarının ordusuyla birlikte tanrıların karşısına dikilmişti. Ve işte o büyük savaşın kıvılcımını atan şey, onun ihanetiyle başlayan bir ölüm olmuştu. Baldur'un ölümü. Baldur, ışığın sönüşü. İskandinav mitolojisinde ışığın ve saflığın bir sembolü vardı. Baldur. Babası Odin, annesi tanrıların kraliçesi Frigg'ti. Baldur öyle sevilen bir tanrıydı ki Asgard'da herkes onun ışığını korumak isterdi. Yakışıklıydı, adildi, nefretten uzak bir kalbe sahipti. Onun varlığı tanrıların arasında huzurun kendisiydi. Sarayı Breidablik bulutların üzerinde hiçbir kötülüğün giremediği bir yerdi. Ama kader en parlak yıldızı bile söndürebilirdi.
Tanrıça Firik bir gün Baldur'un ölümüne dair rüyalar görmeye başlamıştı. Oğlunu korumak için dünyadaki her şeyden söz almıştı. Taşlardan, ateşten, sudan, hayvanlardan. Hepsi Baldur'a zarar vermeyecekti. Ama küçücük bir istisna kalmıştı. Ökse otu. Öyle önemsiz, öyle zararsız sanılan bir bitkiydi ki Firik ondan söz almamıştı. Tanrılar bu dokunulmazlığı kutluyor, Baldur'a eğlence olsun diye mızrak ve taş yağmuruna tutuyorlardı. Hiçbiri ona zarar veremiyordu. Ama Loki bu boşluğu bulmuştu. Tanrıların oyun oynadığı bir günde Baldur'un kör kardeşi Hödur'un eline ucu sivriltilmiş bir ökse otu dalı verdi ve yönünü gösterdi. Dal fırlatıldığında Baldur yere yığıldı. Asgard'ın en sevilen tanrısı ölümsüz sanılırken küçücük bir dal parçasıyla ölmüştü. Baldur'un ölümü sadece bir tanrının kaybı değildi. Bu Asgard'ın kalbine saplanan bir acıydı. Çünkü tanrılar ne kadar güçlü olurlarsa olsunlar en saf olanlarını bile koruyamamışlardı. Baldur büyük bir cenaze töreniyle uğurlandı. Cesedi dev gemisi Hringhorni'ye yerleştirildi, alevler gökyüzüne yükseldi. Eşi Nanna kederden can verdi ve Baldur'la birlikte ölüler diyarına gönderildi. Baldur Hel'in ülkesine, ölülerin yanına inmişti ama tanrılar Baldur'dan vazgeçmek istemediler. Hel'in sarayına elçiler gönderdiler. Hel, eğer dünyadaki bütün varlıklar onun için ağlarsa Baldur geri dönebilir dedi. Ve gerçekten de taşlardan ağaçlara, insanlardan hayvanlara kadar herkes gezmişti. Herkes, ama bir kişi dışında. Bir mağarada saklanan dev kılığındaki Loki gülümseyerek "Ben ağlamayacağım" dedi. Ve bu yüzden Baldur'un dönüş yolu kapandı ve ebediyen Hel'in ülkesinde kaldı. Baldur'un ölümüyle tanrıların ışığı sönmüştü. O günden sonra Asgard'da hiçbir şey eskisi gibi olmadı. Çünkü bu tek ölüm kaderin zincirlerini harekete geçirdi. Ve zincirler koptuğunda tanrıların son savaşı Ragnarök başlayacaktı. Lakin Asgard'da daha birçok tanrı vardı. Kimileri ölecek, kimileri intikam için doğacak, kimileri ise kendi kanından olanlara karşı savaşacaktı. İkinci bölümde tanrıların son yolculuğuna ve dünyanın çöküşüne hazır olun. Haberdar olmak için abone olmayı ve bildirimleri açmayı sakın unutma.